ChatGPT nedir? 2026'da neredeyiz ve gelecekte bizi neler bekliyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en çok konuşulan yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT hakkında kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle ChatGPT artık yalnızca soru cevaplayan bir sohbet botu değil. Milyonlarca insanın günlük işlerini, eğitim hayatında, araştırmalarında, yazılım geliştirmede ve içerik üretiminde kullandığı dijital bir yardımcı haline gelmiş durumda. Peki ChatGPT tam olarak nedir? Nasıl çalışır? Bugün hangi seviyeye ulaştı? Neden bu kadar hızlı büyüyor? Ve en önemlisi gelecekte hayatımızı nasıl değiştirecek? Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ChatGPT'nin ortaya çıkışına bakalım. ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen büyük dil modeli tabanlı bir yapay zeka sistemidir. İlk sürümü 2022 yılının sonunda yayınlandığında insanların büyük çoğunluğu onun bu kadar etkili olacağını tahmin etmiyordu. İlk günlerde insanlar ChatGPT'yi daha çok eğlence amaçlı kullanıyordu. Şiir yazdırıyor, hikaye oluşturuyor, ödev sorularını çözdürüyor veya çeşitli konularda sohbet ediyordu. Ancak kısa süresinin içerisinde durum değişti. İnsanlar bu sistemin yalnızca bilgi vermediğini, aynı zamanda düşünmeye yardımcı olduğunu fark etti. Bu gelişme yapay zeka tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. 2023 ve 2024 yıllarında ChatGPT çok daha gelişmiş hale geldi. Görsel anlayabilen, sesli konuşabilen ve internete erişebilen sürümler ortaya çıktı. 2025 yılı ise yapay zeka rekabetinin zirve yaptığı dönemlerden biri oldu. OpenAI, Google, Anthropic ve diğer teknoloji şirketleri arasında büyük bir yarış başladı. Ve şimdi 2026 yılındayız. Bugün ChatGPT'nin temelinde GPT-5.5 ailesi bulunuyor. OpenAI tarafından Nisan 2026'da tanıtılan GPT-5.5 modeli şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. OpenAI'ın paylaştığı verilere göre model kodlama, araştırma, planlama ve karmaşık problem çözme gibi alanlarda önceki nesillere göre önemli gelişmeler sunuyor. Ayrıca çok daha uzun bağlamları takip edebiliyor ve çok adımlı görevlerde daha başarılı performans gösteriyor. Bugün ChatGPT'yi kullanan bir kişi yalnızca soru sormuyor. Örneğin bir girişimci düşünün. Yeni bir iş planı hazırlamak istiyor. Pazar araştırması yapmak istiyor. Rakip analizleri oluşturmak istiyor. Sunum hazırlamak istiyor. E-posta taslakları üretmek istiyor. Bunların büyük bölümünü ChatGPT yardımıyla birkaç saat içerisinde gerçekleştirebiliyor. Bu durum özellikle küçük işletmeler için büyük bir avantaj sağlıyor. Eskiden birkaç kişinin yaptığı işleri artık tek kişi çok daha hızlı şekilde yapabiliyor. Eğitim tarafında da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Bir öğrenci matematik çalışırken çözemediği bir soruyu ChatGPT'ye gösterebiliyor. Bir tarih öğrencisi yüzlerce sayfalık kaynağı özetletebiliyor. Bir dil öğrencisi yabancı dil pratiği yapabiliyor. Bir araştırmacı akademik makaleleri analiz ettirebiliyor. Burada önemli olan nokta şu: ChatGPT bilgiyi doğrudan insanın yerine öğrenmiyor. Doğru kullanıldığında öğrenmeyi hızlandıran bir araç görevi görüyor. Ancak elbette bazı riskler de bulunuyor. Özellikle öğrencilerin her şeyi doğrudan yapay zekaya yaptırması öğrenme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar yapay zekayı bir yardımcı olarak kullanmanın daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Şimdi biraz da ChatGPT'nin çalışma mantığından bahsedelim. Birçok kişi ChatGPT'nin internette arama yaptığını düşünüyor. Aslında temel çalışma mantığı bundan farklıdır. ChatGPT milyarlarca kelime üzerinde eğitilmiş büyük bir dil modelidir. Size cevap verirken kelimeler arasındaki ilişkileri analiz eder ve en uygun yanıtı oluşturmaya çalışır. Yani bir anlamda sürekli olarak sonraki en mantıklı kelimeyi tahmin eder. Ancak bu açıklama sistemi olduğundan daha basit gösteriyor.
Çünkü günümüzdeki modeller yalnızca kelime tahmini yapmıyor. Planlama yapabiliyor, araç kullanabiliyor, dosya inceleyebiliyor, kod çalıştırabiliyor, web araştırması gerçekleştirebiliyor ve bazı görevlerde bilgisayar kullanımına yaklaşan yetenekler sergileyebiliyor. İşte bu yüzden birçok uzman artık yapay zekaları yalnızca sohbet botu olarak değil, dijital ajan olarak tanımlamaya başladı. Dijital ajan kavramı son yılların en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olarak görülüyor. Bir dijital ajanın amacı yalnızca cevap vermek değil, hedefe ulaşmak için gerekli adımları planlamak ve uygulamaktır. Örneğin siz ChatGPT'ye şunu diyebilirsiniz. Bir haftalık Antalya tatili planı hazırla. Bütçemi hesapla. Gezilecek yerleri sırala. Günlük program oluştur. Birkaç saniye içerisinde detaylı bir plan elde edebilirsiniz. Bu yetenekler geliştikçe yapay zekaların günlük yaşamımızdaki etkisi daha da büyüyor. Peki insanlar ChatGPT'yi en çok hangi alanlarda kullanıyor? Yapılan araştırmalar birkaç alanın öne çıktığını gösteriyor. Birinci sırada içerik üretimi bulunuyor. YouTube içerikleri, blog yazıları, sosyal medya paylaşımları ve reklam metinleri bunların başında geliyor. İkinci sırada yazılım geliştirme yer alıyor. GPT 5.5 özellikle kodlama alanında dikkat çekici gelişmeler gösterdi. OpenAI tarafından yayınlanan teknik bilgilerde modelin karmaşık yazılım görevlerinde ve çok adımlı mühendislik süreçlerinde önceki nesillere göre daha yüksek başarı elde ettiğini belirtiliyor. Üçüncü sırada eğitim ve araştırma bulunuyor. Dördüncü sırada ise iş dünyası geliyor. Şirketler toplantı notlarını özetlemekten rapor oluşturmaya kadar birçok süreçte yapay zeka kullanıyor. Burada ilginç bir nokta daha var. 2026 yılı itibariyle yapay zeka artık yalnızca teknoloji şirketlerinin konusu değil. Bankalar, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve devlet kurumları da bu teknolojileri artık aktif olarak kullanmaya başladı. Hatta bazı büyük finans kuruluşlarının GPT 5.5 tabanlı sistemlere erişim sağladığı ve siber güvenlik çalışmalarında bunlardan yararlandığı bildiriliyor. Şimdi gelelim en çok sorulardan birine. ChatGPT insanların işlerini elinden alacak mı? Bu sorunun cevabı oldukça karmaşık. Bazı mesleklerde görevlerin bir bölümü otomatikleşebilir. Özellikle tekrar eden ve kuralları belirli işler yapay zeka tarafından daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. Ancak tarih bize teknolojinin genellikle bazı işleri azaltırken yeni iş alanları da oluşturduğunu gösteriyor. Örneğin internet ortaya çıktığında birçok kişi milyonlarca işin yok olacağını düşünüyordu. Fakat bugün dijital pazarlama uzmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, uygulama geliştiriciliği gibi yeni meslekler bulunuyor. Benzer bir dönüşüm yapay zeka alanında da yaşanabilir. Gelecekte yapay zeka eğitmenleri, yapay zeka denetçileri, yapay zeka güvenlik uzmanları ve insan yapay zeka işbirliği uzmanları gibi yeni meslekler yaygınlaşması bekleniyor. Bu nedenle uzmanların büyük kısmı yapay zekadan korkmak yerine onunla birlikte çalışmayı öğrenmenin daha önemli olduğunu düşünüyor. Peki ChatGPT'nin eksikleri yok mu? Elbette var. Her şeyden önce GPT hata yapabilir. Bazen yanlış bilgi verebilir. Bazen olmayan kaynakları üretebilir. Bazen de soruyu yanlış anlayabilir. Bu nedenle özellikle sağlık, hukuk ve finans gibi kritik alanlarda verilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerekiyor. OpenAI son dönemde doğruluk oranlarını artırmak için önemli güncelleştirmeler yaptı. Şirketin paylaştığı verilere göre GPT 5.5 Instant sürümü önceki nesillere kıyasla yanlış bilgi üretme oranını belirgin şekilde azaltmayı hedefliyor. Yani yapay zeka çok güçlü bir yardımcı olabilir ama henüz kusursuz değildir. Şimdi biraz geleceğe bakalım. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapay zeka sistemlerinin daha da kişiselleştirilmesi bekleniyor. Bugün ChatGPT sizin sorularınızı yanıtlıyor. Yarın ise sizi daha iyi tanıyan bir dijital yardımcı haline gelebilir. Takviminizi yönetebilir, projelerinizi takip edebilir, toplantılarınızı planlayabilir, araştırmalarınızı gerçekleştirebilir ve günlük hayatınızın birçok bölümünde size destek olabilir. Bu noktada gizlilik ve güvenlik konuları da büyük önem taşıyor.
kullanıcıların verilerinin nasıl korunduğu ve yapay zekaların hangi sınırlar içinde çalıştığını önümüzdeki yılların en önemli tartışma konularından biri olacak. Ayrıca yapay zekaların etik kullanımı da kritik bir başlık. Yanlış bilgi üretimi, telif hakları, sahte içerikler ve dijital manipülasyon gibi konular teknoloji dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Bütün bunlara rağmen yapay zeka devriminin duracağına dair bir işaret bulunmuyor. Tam tersine her geçen yıl daha güçlü modeller ortaya çıkıyor. 2022 yılında insanlar yapay zeka ile sohbet edebildiği için şaşırıyordu. 2026 yılında ise yapay zekaların araştırma yapması, kod yazması, rapor hazırlaması ve karmaşık görevleri yerine getirmesi konuşuluyor. Bu değişim yalnızca 4 yıl içerisinde gerçekleşti. Bu nedenle önümüzdeki 4 yılın neler getireceğini tahmin etmek bile oldukça zor. Belki de birkaç yıl sonra yapay zeka destekli dijital asistanlar akıllı telefonlar kadar yaygın hale gelecek. Belki de bugün bilgisayar başında yaptığımız işlerin büyük kısmı yapay zeka destekli sistemlerle yürütülecek. Kesin olan bir şey varsa o da şu: yapay zeka artık geleceğin teknolojisi değil, bugünün gerçeği. Ve ChatGPT bu dönüşümün en önemli sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Sonuç olarak GPT yalnızca bir sohbet uygulaması değil, öğrenme aracı, araştırma asistanı, yazılım yardımcısı, içerik üretim organı ve giderek daha fazla insan için günlük yaşamın bir parçası. Teknoloji tarihine baktığımızda bazı araçların dönüm noktası olduğunu görüyoruz. İnternet bunlardan biriydi. Akıllı telefonlar bunlardan biriydi. Yapay zeka da büyük ihtimalle aynı kategoriye girecek. Bu dönüşümün tam olarak nereye ulaşacağını henüz bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz: ChatGPT ve benzer sistemler insanların bilgiye ulaşma ve çalışma biçimini şimdiden değiştirmiş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz ChatGPT'yi en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.